Modern zamanların en modern hikayesi zannediyorum uzaylılardır. Uzaylıların varlığına ilişkin çok fazla komplo teorileri üretilmekle birlikte NASA'dan gelen yanıtları da ciddi biçimde bekliyoruz. Ama sadece bu yanıtları beklemekle de kalmıyoruz. Eski zamanlara ilişkin olarak acaba dünyamız uzaylılar tarafından ziyaret edildi mi sorularının yanıtlarını da arıyor oluyoruz. Tabii bu arayış bizi Nefilimler ve Anunnakilere de götürüyor. Nefilimler ve Anunnakiler veya Kur'an-ı Kerim'i gerçekten okuyan insanların merak ettiği gibi Araf'takiler uzaylılar mıydı sorusu hepimizin kafasını kurcalıyor. Bu çalışmamızda, bu videomuzda da bu sorumuzun yanıtını arayacağız. Acaba Nefilimler, Anunnakiler veya Araf'takiler uzaylılar mıydı? Dini metinler, mitolojiler bizi uzaylıların varlığı konusunda bilgilendiriyor muydu? Bu soruların yanıtını arayacağız. Araf'takiler dediğimiz zaman haliyle Araf suresi 46, 47, 48 ve 49. ayetleri konuşmamız gerekiyor ilk etapta. Bu ayetlerde Allah cennet ve cehennem arasında yüksek bir yerde bulunan Araf'takiler diye bir takım şahıslardan söz ediyor. Henüz cennete girmemiş ama cennetlik olmayı umut ediyorlar ve cehennemdekileri de simalarından tanıyabiliyorlar. Okumak isteyenler için tekrar ediyorum. Araf'takiler konusu kapsamında Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 46, 47, 48 ve 49. ayetleri konuşuyoruz şu anda. Hemen ilk dikkat çekici noktaya temas edelim. Cennetlikler ve cehennemlikler arasında geçişi engelleyen Araf denilen bir ayrım bölgesi var, bir yer var ve üst noktasında da bir takım şahıslar mevcut. Bu şahıslar cennete girmeyi umut edip 47. ayette cehenneme girmemek için korkuyla Allah'a yalvarıyorlar. Şimdi ise Araf'takileri özellikleriyle tanımaya çalışalım. Cennet ve cehennem arasında yüksekçe bir yerde bulunuyorlar. Demek ki bir şekilde cinlerden ve insanlardan yaratılışı daha üst bir mevkide bulunuyorlar bu şahıslar, artık kimseler. Bu ilk tespitimiz. Cehennemlikleri ve cennetlikleri simalarından da tanıyabiliyorlar. Hatta cehennemliklerden tanıdıkları bir takım insanlara seslenip tasladıkları büyüklüklerin ve sayıca çok olmalarının bir yarar sağlamadığını da söyleyebiliyorlar. Cennetliklere de cennete girmelerini söyleyebilecek kadar yetki veya gücü kendilerinde de bulabiliyorlar. O halde ilk tespitimizi tekrar onaylamış olduk. Bu kimseler cinlerden ve insanlardan yaratılışça farklı ve daha yüksek bir mevkideler diyebiliriz. Cehennemlikleri kibirleriyle suçlayabilmeleri dünya hayatında onları, yani cehennemlikleri bir şekilde görebildiklerine dair delil olabilir pekala. Burada tabii ki yine anahtar sözcüğümüz Araf, yani yüksekçe bir yer olduğuna göre cehennemlikleri nasıl izleyebildikleri sorusunun cevabını da burada bulabiliriz zannediyorum. Bilirsiniz, yüksekçe bir yerde olmak aşağıdakileri gözlemlemek ve izlemek için ciddi bir avantaj sağlar. Yüksekçe bir yerde bulunmak her açıdan üstün durumda olmanın da işaretidir aynı zamanda. Peki kim olabilir bu Araf'takiler? Nefilimler isim olarak eski ahitte gözden düşmüş meleklerin insan kızları ile evlenmesinden dünyaya gelen dev ırk olarak geçiyor. Dini kaynaklar meleklerin göklerde yaşadığına işaret ettiğine göre Nefilimlerin soyu da göklerden geliyordu. Hatta bazı semavi kitaplarda Nuh tufanının Nefilimleri yok etmek için oluşturulduğu dahi yazıyor. Tabii bizim kitabımızda yazmıyor ayrı mesele. Anunnakiler ise Sümer tabletlerinde yine göklerden gelen manasında geçiyor. Gördüğünüz gibi temelde her iki kelimenin farklı iki zaman grubundan, Sümerlerde ve eski ahit zamanında ve farklı medeniyetlerde hemen hemen aynı manaya geldiğini fark ettik sanıyorum. Nefilimler veya Anunnakiler yukarıdan geldiklerine göre, eski ahite ve Sümer tabletlerine göre, yukarıdan geldiklerine göre dünyamıza seyahat edebilecek teknolojik imkana ve gelişmişliğe de sahiptirler diye ekleyebiliriz zannediyorum. Bunda kimse de bir sakınca görmez. O halde Kur'an'da ismi geçen Araf'takiler, eski ahitte ismi geçen Nefilimler
Ve Sümer tabletlerinde ismi geçen Anunnakiler aynı ırktır ve insan ırkından değillerdir demek geldiğimiz nokta oluyor zannediyorum. Buraya kadar mantığımızda gelebildik. Peki bu Araf'takiler veya Nefilimler veya Anunnakiler ne kadar yüksekten bizi gözlüyorlar? Dahası geldikleri yer neresi? Araf'takilerin bizim dünyamızdan olmadıkları sonucuna vardık hep birlikte. İçinde yaşam barındırması itibariyle dünyanın kendisi Kur'an'da arz olarak nitelendirildiğine göre Nefilimlerin veya Anunnakilerin geldikleri dünyada başka bir arzdır diyebiliriz. Talak suresi 12. ayette Allah, "Odur ki 7 göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz" demektedir. Ayrıca Nuh suresi 15. ayette "Görmediniz mi Allah 7 göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?" Bu ayetlerden 7 gök yani 7 evren olduğunu ve dahası tabaka tabaka olduklarını anlamakla kalmıyoruz. Her bir gökte de 7 arz yani yaşam barındıran 7 dünya olduğunu da anlıyoruz. Meryem suresi 93. ayette Allah yerde ve göklerde bulunan herkesin kendisine kul olarak geleceğinden bahsetmektedir. Burada da Kur'an'ı ifadeyle sadece dünyamızda değil, göklerde de Allah'a kul olan akıllı varlıkların yaşadığını anlıyoruz. Bu da Kur'an-ı Kerim açısından Kur'an-ı Kerim'in diliyle göklerde yaşayan daha farklı varlıkların, ki buna uzaylılar diyebiliriz pekala, varlıkların mevcut olduğuna dair bir delildir. Zaten bazı müfessirler de bu şekilde düşünmüş ve açıkça da dile getirmişlerdir. Yani yaşamış oldukları evren bizim evrenimizden daha üstte bir tabaka oluyor. Bizleri bu kadar yüksekten gözlemleyebiliyorlardı veya hala gözlemliyorlar, bilemiyoruz tabii ki. 7 gök yani 7 evren ve 7 dünya konusuna bilimin bakışı nedir diye sormanın tam sırasıdır zannediyorum. Bugün pek çok bilim insanı, astronomi bilgini ve fizik profesörü, ki bunlara merhum Stephen Hawking de dahildir, paralel evrenler teorisinden bahsetmektedirler. Hatta bizden daha gelişmiş medeniyetlere sahip olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu da konuşuluyor. Teoriye göre biz bu paralel evrenlerden sadece birinde yaşıyoruz. Ve diğer evrenlerde hangi fizik kanunları geçerlidir bilemiyoruz. Hatta bilim insanları antimaddenin hüküm sürdüğü paralel bir evrenden bahsedip Big Bang'in madde yüklü paralel bir evren ile antimadde yüklü başka bir evrenin çarpışması suretiyle gerçekleştiği hipotezini dahi savunabiliyorlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Mülk suresi 5. ayette gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle yani yıldızlarla süsledik diye evrenimizden bahsederken diğer evrenlerin ya da göklerin, Kur'an ifadeyle söylüyorum, yıldız barındırmadığını da belirtmiş oluyor. Yıldızların yerine ne var? O bizce meçhul tabii ki. Yani farklı fizik kurallarının ve belki de farklı bir gök sisteminin mümkün olduğu ve hatta gerçekten var olduğu konusunda Kur'an ve pek çok bilim insanı fikir birliğindedir. Sadece bunu söyleyebiliyoruz. Yüksekte olan Araf'takiler gözden düşmüş meleklerin çocukları, Nefilimler veya gökten gelen Anunnakilerin bizden daha üst bir tabakada yer aldıkları konusunu irdeledik. Bu bahsettiklerim zaman zaman aşağı inip tekrar yukarı çıkabilmek gibi bir güce, teknolojik imkanı da sahipler. Yoksa nasıl gelebilsinler dünyamıza, değil mi? Peki bu varlıklar insanların yanına geldikleri zaman onlara bir faydası dokundu mu? Çünkü Sümer mitolojisine göre Tanrı An ve onun çocuklarının insanlara çok büyük faydaları dokunmuştur. Yani Anunnakilerin, An'ın çocuklarından kastımız. Kur'an bu konuda bir bildirimde bulunuyor mu? Çok kısa yanıt vermemiz gerekirse Sebe suresi 10, 11 ve 12. ayetlerde Allah katından bir lütuf olarak Hazreti Davut için demirin yumuşatıldığı ve kendisine bir ölçü yani hesap dahilinde zırh yapma sanatının öğretildiği, Hazreti Süleyman için ise
bakır madenlerinin sel gibi akıtıldığı belirtiliyor. Yani sözü geçen iki büyük peygambere demiri yumuşatma ve bakırı eritip şekillendirme bilgisinin Allah katından bir lütuf olarak verildiği aktarılıyor. Bu lütuflar kendi kendine inmeyeceğine göre, daha doğrusu vasıtasız inmeyeceğine göre arada bir takım varlıkların aracı görevi gördüğünü söylemek yanıltıcı olmaz sanırım. Netice olarak Sümer mitolojisi ve Kur'an yine örtüşüyor. Bazı müfessirler bu kimselerin melekler olduğuna kanaat getirmişlerdir. Çünkü hem yüksek bir yerde bulunuyorlar hem de cennetlikleri ve cehennemlikleri simalarından tanıyabiliyorlar. Ancak şahsi kanaatime göre Araf'takiler melekler değiller. Zira melekler Allah'ın verdiği görevleri yerine getiren görevlilerdir. Bunu biliyoruz. Zaten Nebe suresi 38. ayette ruh ve meleklerin kıyamet günü saf saf duracakları belirtilmiştir. Tıpkı düzenli ve bağlı birlikler gibi. Zaten Araf suresi 37. ayette can almaya giden melekler için Allah elçilerimiz ifadesini de kullanmıştır. Zuhruf suresi 77. ayette cehennemde görevli melek Malik'e sesleniliyor. Bu da cehennemde görevli meleklerin varlığını gösteriyor bize. Cehennemde görevli diye Malik aslında cehennemliktir demek haşa tabii ki. Mantıksız olmaz mı sizce de? Bu tıpkı bütün ömrü boyunca gardiyan olarak çalışan bir insan için hapis yatıyor demek kadar mantıksız olur bence. Kısacası Araf'takiler melekler olamaz. Bir başka görüşe göre de sevapları ve günahları tartıda eşit gelen insanlardır Araf'takiler. Günahları ve sevapları eşit gelen insanların cehennemliklerden bir tık daha yukarıda olduğu kesin olmakla birlikte cennettekilerden yukarıda olmaları da mantıksız ve hatta haksızlık olur. Hatırlatırım, Araf suresi 46. ayette bu kimselerin cennet ve cehennem arasında yüksek bir yerde olduğu belirtiliyor. O halde bu görüşü de eleyebiliriz. Özetle Araf'takilerin melekler veya günahları ile sevapları eşit olan insanlar olmayacağını konuştuk. Hatta farklı bir akıllı ırk oldukları gibi bir sava dayandık. İkinci olarak Nefilimler, Anunnakiler veya Araf'takilerin bizden daha gelişmiş bir teknolojiye sahip oldukları ve hatta farklı bir evrenden geldiğini konuşup bilimsel açıdan paralel evrenler teorisiyle ilişkilendirdik. En son olarak da insanlara bir şeyler öğretmeleri ve faydalarının dokunması konusunda yine aynı noktaya düştük. O halde baştaki savımı tekrar ederek bu konuyu burada şimdilik kapatıyorum. Kur'an'daki Araf'takilerle belirtilen şahıslar, eski ahitteki Nefilimler ve Sümer mitolojisindeki Anunnakiler aslında aynı kimselerdir ve farklı bir evrenden gelen farklı bir ırktır. Yanılmak kula özgüdür. Destekleyici yeni bir bilgiye veya yanıldığımı ispatlayan bir veriye ulaştığım zaman yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağım, o muhakkak. Son olarak hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlık ve bilgiyle kalın her zamanki gibi.